Birinci Bölüm Sabahın İlk Işıkları ve Mahalle Kültürü. Tarih, büyük sarayların salonlarında, padişahların fermanlarında ve savaş meydanlarının gürültüsünde yazılır sanırız. Oysa asıl tarih, cumbalı ahşap evlerin daralttığı sessiz sokaklarda, taş döşemelerin üzerinde yükselen sabah sisinde ve o sisin içinde uyanan sıradan insanların adımlarında gizlidir. Güneş, İstanbul'un yedi tepesinden süzülürken, cumba pencerelerinden sokağa sızan ilk ışıklar, henüz uyanmamış bir mahallenin sırlarını aydınlatır. Dar sokakları kaplayan bu nemli sabah sisi, Osmanlı mahalle kültürünün dışarıya kapalı ama içeride sımsıcak olan dünyasının örtüsüdür. Bu sokaklarda yürüyen her yabancı adeta görünmez bir göz tarafından izlenir. Çünkü mahalle sadece bir yerleşim yeri değil, ortak bir kader birliğidir. Bugün bu dar sokaklardan geçerek sıradan bir kadının ve erkeğin bir gününe, kelimelerin yerini sembollerin aldığı zarif bir dünyaya adım atıyoruz. Bu derin yolculuğa başlamadan önce tarihin bu kayıp fısıltılarını birlikte keşfetmek için Tarih Fısıltısı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sabahın ilk gerçek hareketi mahallenin bakkal dükkanının önünde başlar. Yaşlı bakkal esnafı keçe sarığı ve pamuklu entarisiyle kapısını aralar. Sabahın alacakaranlığını delmek için elindeki pirinç feneri yakar ve dükkanın ahşap saçacağını asar. Fenerin yaydığı sıcak sarı ışık, onun yılların yorgunluğunu taşıyan yüzündeki kırışıklıkları ve ak sakalını aydınlatır. Bakkal, sadece malzeme satan bir dükkancı değildir. O, mahallenin sırdaşı, habercisi ve güven kapısıdır. Dükkanından içeri sızan nane, kekik ve sabun kokusu sokağın soğuk havasına karışır. O, lambayı asarken mahalleli bilir ki yeni bir gün resmen başlamıştır. Kapıların kilitsiz durduğu, güvenin kanun olduğu bu çağda, bakkalın yaktığı fener, mahallenin uyanışının ve emniyetinin ilk sembolüdür. Hemen yandaki sokakta, mahalle fırınından yükselen taze odun dumanı ve ekmek kokusu sabahın soğuk havasını ısıtır. Fırıncı usta, kızgın tuğlaların arasından yükselen alevlerin karşısındadır. Uzun ahşap küreğiyle hamurları fırının kalbine sürer. Fırından yükselen turuncu alevler, havada uçuşan un tozlarını altın taneleri gibi parlatırken, ustanın terleyen alnında parıldar. Osmanlı'da ekmek, kutsal bir nimettir ve fiyatı devlet tarafından sıkı bir şekilde denetlenir. Hileli un kullanan ya da eksik gramajla ekmek üreten fırıncı, ağır cezalara çarptırılır. Bu yüzden fırıncının küreğinden çıkan her somun, hem ustanın emeğini hem de devletin adaletini temsil eder. Fırıncının fırınından çıkan sıcak ekmek kokusu, mahalle sakinlerinin sabah uykusunu bölen en lezzetli çağrıdır. Sokaklar yavaşça canlanırken, ahşap bir evin ikinci katındaki cumba penceresi sessizce aralanır. Bir kadının zarif elleri, pencerenin dışındaki ahşap pervaza sarı bir çiçek bırakır. Bu sıradan eylem, aslında tüm sokağa gönderilmiş sessiz bir mesajdır. Osmanlı mahalle kültüründe sözler gürültülü değildir. Sessizlik daha çok şey anlatır. Bu sarı çiçek yoldan geçen herkese şunları söyler. Bu evde ağır bir hasta var. Lütfen kapının önünden geçerken adımlarınızı yavaşlatın. Yüksek sesle konuşmayın ve seyyar satıcıysanız sesinizi yükseltmeyin. Sarı çiçeği gören mahalleli, komşusunun acısına ve sessizlik ihtiyacına derin bir saygıyla karşılık verir. Bu, kelimelerin kirletilmediği, zarafetin ve karşılıklı anlayışın sokakları yönettiği bir toplumsal sözleşmenin en narin ifadesidir. Sokaklar yavaşça canlanırken, ahşap bir evin ikinci katındaki cumba penceresi sessizce aralanır. Bir kadının zarif elleri, pencerenin dışındaki ahşap pervaza sarı bir çiçek bırakır. Bu sıradan eylem, aslında tüm sokağa gönderilmiş sessiz bir mesajdır. Osmanlı mahalle kültüründe sözler gürültülü değildir. Sessizlik daha çok şey anlatır. Bu sarı çiçek, yoldan geçen herkese şunları söyler. Bu evde ağır bir hasta var. Lütfen kapının önünden geçerken adımlarınızı yavaşlatın, yüksek sesle konuşmayın ve seyyar satıcıysanız sesinizi yükseltmeyin. Sarı çiçeği gören mahalleli, komşusunun acısına ve sessizlik ihtiyacına derin bir saygıyla karşılık verir. Bu, kelimelerin kirletilmediği, zarafetin ve karşılıklı anlayışın sokakları yönettiği bir toplumsal sözleşmenin en narin ifadesidir. Başında tepsisiyle sokağa giren seyyar satıcı, penceredeki sarı çiçeği görür görmez adımlarını durdurur.
Boğazından yükselmekte olan o gür çığlığı anında yutar. Yanında gürültü yapmaya hazırlanan küçük bir çocuğun omzuna dokunarak parmağını dudaklarına götürür. "Şşt!" der fısıltıyla. Osmanlı mahallesinde ahlak, yazılı kanunlardan değil, vicdanın bu narin kurallarından beslenir. Komşusunun evindeki hastanın uykusunu bölmemek sadece bir nezaket değil, aynı zamanda mahallelinin birbirine karşı borçlu olduğu ahlaki bir görevdir. Satıcı tepsisini sessizce taşırken sokağın sakinliği korunur. Bir çiçeğin rengi, koca bir sokağın gürültüsünü bıçak gibi kesmeye yeter. Bu derin saygı, mahalle bağlarının ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunun en canlı kanıtıdır. Eğer pencerenin önünde sarı değil de kırmızı bir çiçek duruyorsa, mahalleli yine mesajı net bir şekilde alır. Kırmızı çiçek, o evde evlilik çağına gelmiş, bekar genç bir kızın yaşadığını anlatır. Bu çiçeği gören gençler ve mahallenin bıçkın delikanlıları, o evin altından geçerken konuşmalarına, tavırlarına ve kelimelerine 2 kat dikkat ederler. Argo konuşulmaz, küfür edilmez, yüksek sesle kahkaha atılmaz. Kadınların mahremiyeti ve onuru, sokağa yerleştirilen tek bir kırmızı çiçekle hiçbir jandarmaya veya bekçiye gerek kalmadan mahalleli tarafından korunur. Pencerenin arkasındaki ahşap kafeslerin müşrefiye arkasından sokağı izleyen genç kız, mahallenin bu koruyucu zırhını hisseder. Çiçeklerin dili, toplumsal ahlakı koruyan sessiz bir kalkandır. Güneş yükseldikçe mahalledeki evlerin kapıları misafirlere açılır. Osmanlı'da misafir, Tanrı misafiri olarak kabul edilir ve eve giren her yabancıya en yüksek saygı gösterilir. Ev sahibi, misafirini odanın baş köşesindeki kadife minderlerin üzerine buyur eder. Evin içi, dışarıdaki sokaktan daha korunaklı ve sıcaktır. Taş duvarlar ve ahşap tavanlar mahremiyetin sınırlarını çizer. Ev sahibi, konuğuna hal hatır sormadan önce onun rahat etmesini sağlar. Osmanlı evinde misafire aç mısın diye sormak büyük bir kabalık ve ayıp sayılır. Çünkü bu soru misafiri utandırabilir. Bunun yerine ev sahibi misafirin ihtiyaçlarını doğrudan anlamak için başka bir ince ritüel geliştirmiştir. Misafirin önüne gümüş bir tepsi içinde sıcacık, köpüklü bir Türk kahvesi ve yanında bir bardak soğuk su bırakılır. Ev sahibi sessizce bekler ve misafirin ilk hareketini izler. Eğer misafir elini önce kahve fincanına uzatırsa, bu onun tok olduğu anlamına gelir. Sohbet tatlılıkla devam eder. Ancak misafir elini önce su bardağına uzatıp suyu içerse, mesaj nettir. Açım. Ev sahibi hiçbir şey söylemeden, misafirini rencide etmeden mutfağa gider ve hemen bir sofra hazırlatır. Kelimelerin gurur kırabileceği endişesiyle tasarlanmış bu su ve kahve dili, Osmanlı insanının incelikli ruh dünyasının en somut göstergesidir. İhtiyaç sahibinin ihtiyacı o söylemeden anlaşılır ve karşılanır. Gün batımına doğru mahalle bakkalına şık giyimli, varlıklı bir adam girer. Bakkala selam verdikten sonra "Zimem defterini çıkar bakalım." der. Zimem defteri, mahallelinin bakkalı olan veresiye borçlarının yazıldığı kara kaplı defterdir. Varlıklı yabancı defteri açar, baştan, ortadan veya sondan rastgele sayfaları çevirir. "Bu sayfadaki tüm borçları hesapla." der ve cebinden çıkardığı altınları bakkala öder. Borcu ödeyen zengin, kimin borcunu ödediğini bilmez. Borcu silinen fakir de borcunu kimin ödediğini asla öğrenmez. İyiliğin gizli kaldığı, gururların incinmediği bu toplumsal dayanışma modeli, Osmanlı mahalle kültürünün adalet ve merhamet üzerine kurulu sarsılmaz temelini oluşturur. Akşam çöktüğünde bakkal dükkanında tek başına kalan yaşlı esnaf, lambanın altında defterindeki kırmızı çizgilerle çizilmiş borç sayfalarına bakar. Sayfalardaki isimlerin karşısındaki rakamlar tamamen silinmiştir. Bakkalın gözlerinden süzülen bir damla yaş, yılların yorgunluğunu taşıyan yanağından aşağı süzülür. O sayfada borcu silinen dul kadının, yetim çocukların veya iş bulamayan babanın sabah uyandığında yaşayacağı rahatlığı düşünür. Bu mahallede hiç kimse yalnız değildir. Varlıklının vicdanı, yoksulun onuruyla birleştiğinde koca bir imparatorluğun en küçük hücresi olan bu mahalle, en büyük fırtınalara bile göğüs gerecek bir güce ulaşır. Şimdi bu zarif sokakların ardındaki başka bir güce, Osmanlı kadınının mahkemedeki ve ekonomik hayattaki şaşırtıcı rolüne doğru ilerliyoruz. İkinci bölüm. Kadının gücü.
Evden mahkemeye, ticarette ve loncadarlıkta kadınlar. Osmanlı kadınının dünyası uzun yıllar boyunca batılı seyyahlar tarafından sadece haremin kapalı kapıları arkasındaki pasif bir yaşam olarak tasvir edildi. Oysa gerçek bu oryantalist masallardan çok farklıydı. Evinin loş odasında, bronz aynanın karşısında yeşil ipek başörtüsünü düzelten sıradan bir mahalle kadını, sadece evinin hanımı değil, aynı zamanda yasaların ona tanıdığı hakların bilincinde olan güçlü bir bireydir. Osmanlı toplumsal yapısında kadın, evlendiğinde kendi mülkiyet hakkını ve soyadını kaybetmezdi. Kendi adına kayıtlı olan her kuruş, her arsa ve her eşya üzerinde mutlak hak sahibiydi. Kocası dahi olsa, rızası olmadan kadının mülküne el uzatamazdı. Kadın, güne hazırlanırken sadece sokağa değil, haklarını savunacağı toplumsal alana da adım atmaktadır. Kadın, feracesini kuşanıp sokağa çıktığında, mahallenin dar sokaklarındaki adımları kararlı ve vakurdur. Sokak, kadın için yasaklanmış bir alan değildir. Aksine, sosyal ve ekonomik hayatın tam kalbidir. Osmanlı kadını, mahalle fırınına giderken, komşularıyla buluşurken ya da işlerini yürütürken sokağın kurallarına saygı duyar, sokak da onun varlığına hürmet ederdi. Toplumsal hayatta kadının varlığı, feracesinin ardındaki sessiz bir güç gibidir. O, sokakta yürürken karşılaştığı esnafla doğrudan ticaret yapabilir, borç alıp verebilir veya mülkünü yönetebilirdi. Kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik bağımsızlığı yasalarla güvence altına alınmış bu kadın figürü, Doğu kadınına dair ön yargıları tamamen yıkan tarihi bir gerçektir. Şeriat mahkemesinin ağır, demir kenarlı ahşap kapısının önü her zaman kalabalıktır. Kadının, yani hakimin adalet dağıttığı bu kapı, din, dil veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Mahkeme avlusunda bekleyen kalabalığın arasında kadınlar da vardır. Onlar buraya sadece izleyici olarak değil, davacı veya davalı olarak gelmişlerdir. Osmanlı kadını, hakları çiğnendiğinde hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan mahkemeye başvurma yetkisine sahipti. Mahkeme kapısı, kadının hakkını arayabileceği en güçlü hukuki sığınaktı. Sicil defterleri, kadınların miras haklarını almak, kocalarının haksız muamelelerine karşı durmak veya komşularıyla olan mülk anlaşmazlıklarını çözmek için bu kapıdan içeri nasıl kararlılıkla girdiğini yazar. Mahkeme salonunun loş havasını, yüksek pencereden süzülen tozlu bir ışık huzmesi böler. Işığın tam ortasında, elindeki tapu senetleriyle tek başına duran bir kadın vardır. Karşısındaki kadıya, hakkını gasp etmeye çalışan komşularına ve hatta kendi erkek kardeşlerine karşı davasını savunmaktadır. Bu sahne, Osmanlı hukuk sisteminin en çarpıcı gerçeklerinden biridir. Kadın, bir vasinin veya kocanın onayına ihtiyaç duymadan kendi davasını bizzat yürütebilirdi. Delillerini sunar, şahitlerini gösterir ve hakkını söke söke alırdı. Mahkeme kayıtları, mülküne tecavüz edilen kadınların erkek rakiplerine karşı kazandıkları büyük hukuk zaferleriyle doludur. Kadı huzurundaki bu vakur duruş, kadının adalete olan güveninin ve yasal gücünün en açık ilanıdır. Hukuk salonlarından çıkıp üretim alanlarına girdiğimizde kadınların ekonomik gücü daha da belirginleşir. Ahşap dokuma tezgahının başında çalışan kadının elleri, ipliklerin arasında büyük bir hızla hareket eder. Yüksek pencereden gelen ışık, havada uçuşan pamuk ve ipek liflerini aydınlatırken kadının yüzündeki konsantrasyonu ortaya çıkarır. Osmanlı'da dokuma sektörü büyük ölçüde kadınların emeğine dayalı bir ev sanayisiydi. Kadınlar evlerinde kurdukları tezgahlarda ürettikleri yüksek kaliteli kumaşları çarşıdaki tüccarlara satarak aile bütçesine büyük katkı sağlarlardı. Üretim süreçlerindeki bu aktif rol kadınların sadece tüketici değil, üretimin en temel halkalarından biri olduğunu gösterir. Tezgahın ritmik sesi kadının ekonomik bağımsızlığının şarkısıdır. Üretilen bu değerli kumaşlar çarşının loş dükkanlarında sıkı pazarlıklara sahne olur. Kadın esnaf ürettiği koyu kırmızı ipek kumaşı erkek bir alıcıya gösterirken kumaşın kalitesini, dokusunu ve değerini anlatır. Dükkanın tavanından sarkan yağ lambası kumaşın üzerindeki işçiliği parlatır. Osmanlı çarşılarında kadınlar sadece üretici değil, aynı zamanda aktif tüccarlardı. Kendi mallarını doğrudan pazarlar, fiyat belirler ve erkek tüccarlarla eşit şartlarda pazarlık masasına otururlardı. Kadınların ticari zekası ve kaliteli üretim standartları çarşının ekonomik dengelerini şekillendiren en
en önemli unsurlardan biriydi. Bu pazarlık masası, toplumsal hayatta kadının sesinin ne kadar gür ve etkili çıktığının en net kanıtıdır. Kadınların ekonomik faaliyetleri sadece dokuma tezgahlarıyla sınırlı değildi. Değirmenin büyük ahşap çarkları suyun gücüyle dönerken, değirmenin sahibi olan kadın akan buğday tanelerini kontrol eder. Havada uçuşan beyaz un tozu, değirmenin loş havasına süzülen ışık huzmeleriyle parıldar. Mahkeme kayıtları, kadınların büyük un değirmenleri, zeytinyağı atölyeleri ve büyük çiftlikler kiraladıklarını ve bunları ticari birer işletme olarak bizzat yönettiklerini göstermektedir. Kadınlar, büyük sermaye gerektiren bu üretim tesislerini işletirken işçi çalıştırır, vergi öder ve ticaret ağlarını yönetirlerdi. Değirmenin dönen taşları, Osmanlı kadınının ekonomik hayatın en ağır ve makineleşmiş alanlarında bile ne kadar güçlü bir girişimci olduğunu gösterir. Mermer sütunların yükseldiği, yoğun bir buhar tabakasının kapladığı mahalle hamamının girişinde, elinde büyük pirinç anahtarlarla duran kadın, buranın işletmecisidir. Kubbedeki dairesel cam deliklerden süzülen güneş ışığı, buharın içinde süzülerek kadının üzerinde gizemli bir silüet yaratır. Hamamlar, Osmanlı sosyal hayatının en önemli merkezlerinden biridir ve bu işletmelerin büyük bir kısmı kadınlar tarafından kiralanır ve yönetilirdi. Kadın işletmeci, hamamın lojistiğini, çalışanlarını ve gelirlerini bizzat kontrol ederdi. Kadınların hamam gibi kamusal ve kazançlı alanları işletmesi, onların idari ve finansal yeteneklerinin toplum tarafından kabul gördüğünün açık bir kanıtıdır. Buharın içindeki bu vakur figür, kadın gücünün çarşıdaki başka bir yansımasıdır. Kadının toplumsal hayattaki en kalıcı gücü ise kurduğu vakıflarla şekillenirdi. Bir kadın, masanın üzerindeki mum ışığında reed pen ile bir vakıf senedini imzalar. Kırmızı bal mumu mühür, bu belgenin hukuki geçerliliğini belgeler. Osmanlı'da kurulan binlerce hayır vakfının 1/3'ünden fazlası kadınlar tarafından kurulmuştur. Kadınlar, kendi servetlerini yoksulların doyurulması, mekteplerin açılması, yolların ve çeşmelerin yapılması için vakfederlerdi. Bu vakıflar sayesinde kadınlar, öldükten sonra bile isimlerini ve etkilerini toplumsal hayatta yaşatmaya devam ederlerdi. Vakıf kurma hakkı, kadına sadece ekonomik değil, toplumsal düzeni ve geleceği inşa etme gücü de verirdi. Masadaki ferman, kadının tarihe vurduğu silinmez mühürdür. Kadının toplumsal hayattaki en kalıcı gücü ise kurduğu vakıflarla şekillenirdi. Bir kadın masanın üzerindeki mum ışığında reed pen, kamış kalem ile bir vakıf senedini imzalar. Kırmızı bal mumu mühür, bu belgenin hukuki geçerliliğini belgeler. Osmanlı'da kurulan binlerce hayır vakfının 1/3'ünden fazlası kadınlar tarafından kurulmuştur. Kadınlar kendi servetlerini yoksulların doyurulması, mekteplerin açılması, yolların ve çeşmelerin yapılması için vakfederlerdi. Bu vakıflar sayesinde kadınlar öldükten sonra bile isimlerini ve etkilerini toplumsal hayatta yaşatmaya devam ederlerdi. Vakıf kurma hakkı kadına sadece ekonomik değil, toplumsal düzeni ve geleceği inşa etme gücü de verirdi. Masadaki ferman, kadının tarihe vurduğu silinmez mühürdür. Kadınların mesleki gücü tıp alanında da kendini gösterirdi. Loş şifahanede kurutulmuş otları havanında ezen kadın tabip, hazırladığı şifalı karışımı küçük bir cam şişeye boşaltır. Duvardaki pencerelerden süzülen ışık, raflardaki şifa kavanozlarını aydınlatır. Kadın ebeler ve kadın tabipler kendi lonca teşkilatlarına sahipti. Mesleğe kabul kurallarını, tedavi standartlarını ve alınacak ücretleri bizzat bu kadın lonca liderleri belirlerdi. Onlar sadece şifa dağıtmaz, aynı zamanda tıp biliminin pratik alanını yönetirlerdi. Kadınların mesleki örgütlenmedeki bu gücü, Osmanlı'da kadın emeğinin ne kadar organize ve saygın olduğunu gösterir. Şimdi kadınların bu güçlü dünyasından erkeklerin egemen olduğu çarşının, loncaların ve esnaf ahlakının sert ve adil dünyasına geçiş yapıyoruz. 3. bölüm. Erkeğin dünyası. Çarşı, esnaf loncaları ve seyyar dükkanlar. Erkeğin dünyası Osmanlı'da büyük ölçüde çarşının ritmiyle şekillenirdi. Kapalı çarşının, bedesten, yüksek tuğla kemerlerinin altından süzülen güneş ışınları, asılı halıların, baharat çuvallarının ve renkli kumaşların üzerine düşer. Burası sadece bir alışveriş alanı değil, imparatorluğun ekonomik kalbidir.
Her dükkan, her tezgah ve satılan her ürün esnafın can damarıdır. Çarşıdaki hareketlilik, dünyanın dört bir yanından gelen malların ve insanların buluşma noktasıdır. Ancak bu büyük pazar başıboş ve kuralsız değildir. Çarşıdaki her adım esnafın kendi içinde kurduğu ve adına lonca teşkilatı dediği ahlak ve adaleti her şeyin önünde tutan katı bir sistemle yönetilir. Karanlık dükkanında, kızgın ocağın karşısında ter döken bakırcı ustası, elindeki ağır çekiçle bakır tepsiyi döver. Çekicin her vuruşunda etrafa parlak turuncu kıvılcımlar saçılır. Ustanın kaslı kolları ve isli yüzü ocağın alevleriyle aydınlanır. Bu çekiç sesleri çıraklıktan kalfalığa, oradan da ustalığa uzanan yıllar süren bir emeğin ve disiplinin sesidir. Lonca sisteminde hiç kimse kafasına göre dükkan açamaz, kafasına göre fiyat belirleyemezdi. Her usta yetiştirdiği çırağa sadece mesleği değil, ahilik ahlakını da öğretmek zorundaydı. Bakıra vurulan her çekiç darbesi sadece metale şekil vermez, aynı zamanda sabrı, dürüstlüğü ve helal kazancı ustanın ruhuna işler. Lonca'nın en korkulan anı kalite denetimleridir. Loş ahşap odada tek bir askılı lambanın altında toplanan üç kıdemli lonca lideri, esnaf şeyhleri, önlerindeki dikişleri gevşek, derisi kalitesiz ayakkabıyı incelerler. Yüzlerindeki ciddi ve tavizsiz ifadeler, esnaf ahlakının ne kadar sıkı korunduğunun göstergesidir. Müşteriyi aldatan, kalitesiz mal üreten veya fahiş fiyat uygulayan esnaf, lonca mahkemesinde yargılanırdı. Bu denetim masası, çarşının adalet mekanizmasıdır. Eğer bir esnafın hilesi kanıtlanırsa, ona verilecek ceza hem maddi hem de manevi olarak çok ağırdır. Çünkü dürüstlük esnafın en büyük sermayesidir ve bir kişinin yaptığı hile tüm loncanın adına leke sürer. Hileli mal ürettiği kesinleşen esnafa verilen ceza ibretlik bir ritüelle uygulanırdı. Şikayete konu olan kalitesiz ayakkabı alınır ve herkesin görebileceği şekilde o esnafın dükkanının çatısına yani damına fırlatılırdı. Bugün hala kullandığımız pabucun dama atılması deyimi işte bu esnaf cezasından gelir. Damda duran o tek pabuç sokağa ve tüm çarşıya sessizce şu mesajı verirdi: bu dükkanda hileli mal satılıyor, buradan alışveriş yapmayın. İtibarın paradan daha değerli olduğu bu çağda, dükkanının çatısında pabuç gören esnaf için bu ceza, ticari bir ölüm demekti. Bu ceza, esnafın dürüstlükten sapmasını engelleyen en büyük caydırıcı güçtür. Hileli mal ürettiği kesinleşen esnafa verilen ceza, ibretlik bir ritüelle uygulanırdı. Şikayete konu olan kalitesiz ayakkabı alınır ve herkesin görebileceği şekilde o esnafın dükkanının çatısına yani damına fırlatılırdı. Bugün hala kullandığımız pabucun dama atılması deyimi işte bu esnaf cezasından gelir. Damda duran o tek pabuç sokağa ve tüm çarşıya sessizce şu mesajı verirdi: bu dükkanda hileli mal satılıyor. Buradan alışveriş yapmayın. İtibarın paradan daha değerli olduğu bu çağda, dükkanının çatısında pabuç gören esnaf için bu ceza ticari bir ölüm demekti. Bu ceza, esnafın dürüstlükten sapmasını engelleyen en büyük caydırıcı güçtür. Ancak çarşı hayatı sadece cezalardan ibaret değildi. Aynı zamanda büyük bir coşkuya da sahne olurdu. Padişahın geçit törenlerinde esnaf loncaları, kendi mesleklerini sergilemek için tekerlekler üzerine inşa edilmiş devasa seyyar dükkanlar yaparlardı. Devasa ahşap tekerleklerin üzerinde yürüyen bu mobil fırından yükselen dumanlar sokağı kaplar. İçerideki fırıncılar tören boyunca taze somunlar pişirip yol kenarındaki coşkulu halka dağıtırlar. Bu geçit törenleri esnafın hem gücünü hem de yaratıcılığını saraya ve halka gösterdiği büyük bir şovdur. Tekerlekli fırın esnafın padişahın gözüne girmek ve meslek haklarını korumak için kullandığı en tatlı ve en lezzetli diplomasi aracıdır. Çarşının başka bir köşesinde seyyar kahveci arabası meydanın ortasında durur. Sıcak kömürlerin üzerinde kaynayan bakır cezvelerden yükselen yoğun buhar, batan güneşin ışığıyla altın bir sis bulutuna dönüşür. Seyyar kahveci, cezveden taze kahveyi porselen fincana boşaltırken etrafa yayılan aromatik koku insanları cezbeder. Kahve, Osmanlı dünyasına girdikten sonra hızla toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kahve içmenin yasaklandığı dönemlerde
günümüzde bile seyyar kahveciler sokak aralarında bu küçük arabalarla halkın kahve tutkusunu beslemeye devam etmişlerdir. Bu araba, esnafın yasakları aşan kıvrak zekasının ve halkın kahveye olan büyük düşkünlüğünün simgesidir. İş günü sona erdiğinde erkekler mahallenin loş ve dumanlı kahvehanesinde toplanırlar. Ahşap peykelerin üzerinde yan yana oturan devlet memurları, esnaflar ve hamallar aynı nargilenin dumanını paylaşır ve aynı fincandan kahve yudumlarlar. Kahvehaneler, Osmanlı toplumsal hayatının en demokratik alanlarıdır. Burada rütbeler ve sınıflar dışarıda bırakılır. Herkes eşit birer dinleyicidir. Duvarlara asılı lambaların loş ışığı altında yapılan sohbetler, günün yorgunluğunu atarken imparatorluğun dört bir yanından gelen haberlerin ve dedikoduların da paylaşıldığı birer haber merkezine dönüşür. Kahvehane, mahallenin ortak aklının ve erkeklerin sosyal dayanışmasının kurulduğu yerdir. Kahvehanenin ortasındaki yüksek iskemlede oturan Meddah, elindeki beyaz mendili omzuna atıp sopasını yere vurarak anlatmaya başlar. Hak dostum, hak. Onun gür ve taklitçi sesi kahvehanedeki tüm gürültüyü anında keser. Meddah, Osmanlı'nın tek kişilik tiyatrosudur. Anlattığı hikayelerle dinleyicileri bazen güldürür, bazen ağlatır, bazen de ince hicivlerle devlet adamlarının hatalarını halkın önünde eleştirir. Tek bir lambanın aydınlattığı yüzü, canlandırdığı her karakterle farklı bir şekil alır. Dinleyiciler, onun kelimelerinin büyüsüne kapılarak karanlığın içinde kaybolurlar. Meddah, sözlü kültürün ve toplumsal eleştirinin çarşıdaki en güçlü ve en eğlenceli sesidir. Diğer köşede ise beyaz perdenin arkasından yükselen ışık, Karagöz ve Hacivat'ın tasvirlerini hareketlendirir. Arkadaki titrek mum ışığı, deriden yapılmış renkli kuklaların gölgelerini perdeye yansıtırken, hayali usta arkada ses taplitleriyle oyunu yönetir. Karagöz, halkın patavatsız ama dürüst sesidir. Hacivat ise saray dilini konuşan, ukala aydını temsil eder. Bu gölge oyunu, sıradan insanların padişahın kararlarını, vergileri ve toplumsal haksızlıkları mizah yoluyla eleştirebildiği yegane özgürlük alanıdır. Perdenin arkasındaki ışık, toplumsal eleştirinin ve mizahın karanlığı aydınlatan gücüdür. Karagöz'ün patavatsızlığı aslında halkın saklanan gerçeğidir. Meddah'ın veya Karagöz'ün esprileriyle kahvehaneyi dolduran o samimi kahkahalar, lambanın sıcak ışığı altında parıldayan yüzlerde birleşir. Tütün dumanının ve kahve buharının havada asılı kaldığı bu oda, mahallenin ortak huzurevidir. Erkekler, çarşının sert kurallarından, borç harç derdinden bu kahkahalarla sıyrılırlar. Bu neşeli anlar, mahalle bağlarını ve esnaf dayanışmasını pekiştiren en önemli çimentodur. Osmanlı'da günlük hayatın zorlukları bu küçük odadaki ortak neşeyle hafifler. Şimdi sıradan insanların bu mütevazı eğlencelerinden sarayın düzenlediği devasa şenliklerin ve Lale Devri'nin o masalsı, rüya gibi gecelerinin görkemli dünyasına geçiş yapıyoruz. 4. Bölüm Eğlence ve İhtişam 52 Günlük şenlikler ve Lale Devri geceleri. Osmanlı dünyasında hayat sadece iş ve ibadetten ibaret değildi. Dönemsel olarak düzenlenen devasa halk şenlikleri tüm şehri bir rüya alanına çevirirdi. Şehzadelerin sünnet törenleri vesilesiyle yapılan Surneme-i Hümayun şenlikleri sarayın kapılarını halka sonuna kadar açtığı dönemlerdi. Meydanda kurulan uzun ahşap sofralarda ipek ve altın işlemeli sünnet kıyafetleri giymiş binlerce fakir çocuk yan yana oturur, sarayın ikram ettiği pilavları ve zerdelere kaşık sallardı. Düğünler sadece bir eğlence değil, saray cerrahlarının binlerce fakir çocuğu ücretsiz sünnet ettiği, onlara yeni kıyafetler ve harçlıklar dağıttığı devasa bir sosyal yardım projesiydi. Sarayın ihtişamı bu sofralarda halkın boğazından geçen lokmaya dönüşürdü. Gece çöktüğünde şenlik alanı adrenalin ve heyecana dolardı. Karanlık gökyüzünün altında iki bina arasına gerilmiş ince ipin üzerinde elinde uzun bir sırıkla yürüyen cambaz halkın nefesini keserdi. Aşağıda yanan meşalelerin yükselen alevleri cambazın gövdesini ve yukarıdaki karanlığı aydınlatırken yerdeki binlerce insan birer karanlık silüet gibi yukarıya bakardı. Cambazın attığı her adım ölümle yaşam arasındaki ince çizgidir. Eğer dengesini kaybederse aşağıda onu bekleyen hiçbir güvenlik ağı yoktur. Osmanlı şenliklerindeki bu tehlikeli gösteriler halka cesaretin ve sınırları zorlamanın ihtişamını gösterirdi. Cambaz ipin sonuna ulaştığında meydandan yükselen alkış ve tezahürat tufanı gökyüzünü sarsardı.
Osmanlı eğlence kültürünün en masalsı ve en çok tartışılan dönemi ise hiç şüphesiz 1700'lerin başındaki Lale Devri'dir. Saray bahçeleri, geceleri binlerce kırmızı, sarı ve mor lalenin yan yana dizildiği devasa bir cennet bahçesine dönerdi. Ağaç dallarına asılan renkli kağıt fenerler, lalelerin üzerine yumuşak ve mistik bir ışık dökerdi. Taş yollarda yürüyen saray soyluları bu görsel şölenin tadını çıkarırlardı. Lale, sadece bir çiçek değil, zarafetin, barışın ve aynı zamanda aşırı lüksün sembolüydü. Bahçedeki yapay su kanallarından akan suyun sesi, gecenin sessizliğine karışırken bu rüya bahçesi dışarıdaki dünyanın yoksulluğunu ve yaklaşan fırtınayı tamamen unutturmak için tasarlanmış altın bir kafes gibiydi. Bu gece eğlencelerinin en tuhaf ve masalsı detayı ise kaplumbağalardı. Karanlık çimlerin üzerinde, lalelerin arasında yavaşça ilerleyen kaplumbağaların sırtına saray görevlileri tarafından küçük mumlar yapıştırılırdı. Kaplumbağalar bahçede yavaşça hareket ettikçe karanlığın içinde yüzen küçük ışık noktaları oluşurdu. Bu hareketli ışıklar bahçedeki aynalardan yansıyarak adeta masalsı bir ışık labirenti yaratırdı. Şairlerin şiirler okuduğu, içkilerin içildiği bu gecelerde sırtında mum taşıyan kaplumbağalar, Lale Devri'nin o sınır tanımayan yaratıcı lüks arayışının en net simgesidir. Ancak bu yavaş ışıklar aynı zamanda imparatorluğun üzerine çökmekte olan karanlığın da habercisidir. Su kanalının kenarındaki ahşap iskelede el yapımı halıların üzerinde oturan saz heyeti, tambur, ney ve kanunla klasik Osmanlı melodilerini icra ederdi. Gökyüzündeki yarım ayın ışığı kanalın durgun suyuna yansırken müzisyenlerin yüzleri ve enstrümanları yerdeki fenerlerin sıcak ışığıyla aydınlanırdı. Bu müzik, Lale Devri'nin ruhudur. Sakin, huzurlu, estetik değeri yüksek ama bir o kadar da melankolik. Sazlardan çıkan her nota suyun üzerinde halkalar çizerek kaybolur. Bu neşeli ama hüzünlü melodiler saray elitlerinin dünyasında zamanı durdurmak ister gibi yankılanır. Ancak müzik ne kadar güzel olursa olsun, nehlin akışını ve dışarıdaki sokakların gerçeğini durdurmaya yetmeyecektir. Kanalın üzerinde sessizce süzülen süslü ahşap kayıkların içinde ipek ve kürk elbiseler giymiş saray kadınları ve devlet adamları oturur. Kayıkların üzerine asılan fenerler, suyun yüzeyinde dans eden turuncu ışık yansımaları bırakır. Bu kayık sefaları, Lale Devri'nin en popüler eğlencelerinden biriydi. Kağıthane Deresi boyunca yapılan bu gezintiler, katılımcılara gündelik hayatın tüm sorumluluklarından uzak, adeta bir masal diyarında seyahat ediyormuş hissi verirdi. Kürekçilerin ritmik hareketleriyle ilerleyen kayıklar, lüksün ve estetiğin su üzerindeki resmi geçididir. Ancak bu parlak yansımaların hemen arkasında, şehrin karanlık sokaklarında başka bir fısıltı büyümektedir. Sarayın ışıklı bahçelerinden sadece birkaç kilometre ötedeki karanlık ve dar bir sokakta bir grup öfkeli adam tek bir meşalenin ışığında fısıldaşmaktadır. Arkalarındaki tepede sarayın parıldayan şenlik ışıkları görünür. Bu adamlar ağır vergiler altında ezilen esnaflar, işsiz kalmış gençler ve maaşlarını alamayan yeniçerilerdir. Fısıltıların tonu öfke doludur. Onlar orada kaplumbağaların sırtına mum dikip eğlenirken biz evimize ekmek götüremiyoruz. Bu karanlık sokak, Lale Devri'nin parıltılı dünyasının antitezidir. Sarayın israfı ve lüksü, halkın yoksulluğuyla çarpıştığında o küçük meşale, koca bir devli yakacak olan isyan ateşinin ilk kıvılcımı haline gelir. Ve beklenen patlama gerçekleşir. Gece yarısı çarşının ortasında bir ahşap sıranın üzerine çıkan isyan lideri, elindeki kılıcı havaya kaldırarak bağırır. Etrafını saran yüzlerce öfkeli adam, ellerindeki meşalelerle onun çağrısına karşılık verirler. Meşalelerin vahşi ışığı, liderin yüzündeki kararlılığı ve kalabalığın öfkesini duvarlara yansıtır. İsyanın adı Patrona Halil'dir. Sıradan bir hamam tellakı olan bu adam, sarayın ihtişamına karşı sokakların öfkesini örgütlemiştir. Kılıçların şakırtısı ve meşalelerin alevleri, Lale Devri'nin o narin melodilerini anında susturur. Bu çağrı sadece bir saraya değil, o sarayın temsil ettiği adaletsiz bölüşüme ve israfa karşı sokakların verdiği en sert cevaptır. Birkaç gün içinde Lale Devri'nin simgesi olan o muhteşem Sadabat köşkleri alevler içinde kalır.
Devasa turuncu ve kırmızı alevler gece gökyüzünü yutarken köşkün ahşap sütunları çatırtıyla çöker. Yanan sarayın ışığı su kanalının üzerine korkunç bir kızıllıkla yansır. Yıllarca süren emek, estetik arayış ve masalsı geceler birkaç saat içinde küle dönüşür. İsyancılar, sarayın lüksünü temsil eden her şeyi yok etmek istemektedirler. Sadabat yangını, bir devrin sadece kanlı değil, aynı zamanda küllü sonudur. Estetiğin ve zarafetin, halkın ekmek çığlığına kulak tıkadığında nasıl küle dönüştüğünün tarihi ve trajik bir kanıtıdır bu sahne. Ertesi sabah ıslak taş sokakların üzerinde kırılmış bir toprak saksı ve onun içinden dökülmüş, çamura bulanmış kırmızı laleler durur. Arka planda yanan mahallelerin dumanları sabahın soğuk mavi gökyüzünü kaplar. Sokaklarda ölümcül bir sessizlik hakimdir. Lale devri bitmiştir. Geriye kalan sadece kırık saksılar, solmuş laleler ve küle dönmüş köşklerdir. Bu enkaz, sarayın masalıyla sokakların gerçeği arasındaki o uçurumu gösterir. Ancak İstanbul'un sokaklarını bekleyen tehlike sadece bu siyasi isyanlar ve onların çıkardığı yangınlar değildir. Şehri saniyeler içinde haritadan silebilecek daha sinsi bir düşmana, yangınlara karşı yalın ayak savaşan çılgın adımlara, tulumbacılara doğru ilerliyoruz. 5. Bölüm. Tehlike ve dayanışma. İstanbul yangınları ve çılgın tulumbacılar. İstanbul, ahşap evlerin birbirine yaslandığı, dar sokakların labirent gibi uzandığı bir şehirdir. Bu şehirde uykudayken bile herkesin aklında tek bir korku vardır: yangın. Şehrin en yüksek noktasında, taş kulenin balkonunda duran gözcü bekçi, elindeki borusu ve yanındaki feneriyle gece karanlığında uzanan şehri izler. Gökyüzündeki samanyolu ve hilal, sessiz şehrin üzerinde parıldarken, bekçinin gözleri en ufak bir duman kıvılcımını yakalamak için karanlığı tarar. Yangın kulelerindeki bu gözcüler, şehrin erken uyarı sistemidir. Onların yapacağı tek bir hata, sabaha binlerce insanın evsiz uyanmasına veya alevlerin içinde can vermesine neden olabilir. Kuledeki bekçi, İstanbul'un gece uykusunun da bekçisidir. Gözcü, uzaktaki karanlığın içinde küçük, şüpheli bir turuncu ışık noktası fark eder. Hemen yanındaki arkadaşının kolunu tutar ve eliyle o noktayı işaret eder. Fenerin cılız ışığı altında iki gözcü fısıldaşarak durumu doğrulamaya çalışır. Ancak kule ağasına haber verilirken panik yaratmamak için şifreli bir dil kullanılır. Gözcü ağanın odasına girer ve "Ağa, müjde, bir çocuğun oldu," der. Ağa sorar: "Kız mı, oğlan mı?" Şifre coğrafidir. Eğer yangın Haliç'in kuzeyinde, yani Galata veya Boğaz tarafındaysa cevap kız. Eski İstanbul, tarihi Yarımada tarafındaysa oğlan denir. Bu şifreli fısıltı, şehrin savunma mekanizmasını harekete geçiren ilk çarktır. Kuledeki fısıltı devam ederken, ahşap çatının kenarında küçük bir alev kıvılcımı, kuru tahtaları yalamaya başlar. Kuvvetli rüzgar, alevleri beslerken, gökyüzüne yüzlerce parlak turuncu kıvılcım savurur. Ahşap shingles, kiremitler, saniyeler içinde ısıyı emer ve yanındaki eve alevleri taşır. İstanbul'da yangın, saniyelerle yarışır. Tek bir evde başlayan küçük bir kıvılcım, rüzgarın yön değiştirmesiyle dakikalar içinde koca bir mahalleyi cehenneme çevirebilir. Ahşabın çaresizce yanışı, sokağın kaderini belirleyecek olan o felaketin başlangıcıdır. Eğer müdahale edilmezse bu küçük alev, sabaha koca bir tarihi yok edecek güce ulaşacaktır. Sokakların sessizliği, bekçinin elindeki sallanan fenerin ışığı ve gür sesiyle yırtılır. Bekçi dar sokak boyunca koşarak bağırır: "Yangın var, gayret edin komşular." Evlerin pencereleri ardı ardına açılır, korku dolu yüzler sokağa bakar. Fenerin çılgınca sallanan ışığı, ahşap duvarlarda dev gölgeler yaratır. İnsanlar can havliyle çocuklarını kucaklayıp sokağa fırlarlar. Yangın haberi, mahalle için bir seferberlik çağrısıdır. Bu çığlık, uykunun bittiği, can ve mal mücadelesinin başladığı anın ilanıdır. Sokak, saniyeler içinde panik, çığlıklar ve koşturan insanların ayak sesleriyle dolar. Bekçinin çığlığı, mahallenin gençlerinin toplandığı koğuşa ulaştığı an, içeride devasa bir hareketlilik başlar. Yarı çıplak, kaslı vücutlarıyla yataklarından fırlayan tulumbacılar, omuzlarındaki ağır ahşap tulumba sandığını, su pompasını kaldırırlar. Duvardaki meşalenin sert ışığı,
onların terli omuzlarını ve kararlı yüzlerini aydınlatır. Tulumbacılar, mahallenin en güçlü, en gözü pek ve en bıçkın delikanlılarıdır. Onlar için yangın söndürmek sadece bir iş değil, bir spor, bir gurur ve mahalle onurunu koruma mücadelesidir. Sandığı omuzlayan gençler, saniyeler içinde sokağa fırlamaya hazırdır. Onların bu hızlı toplanışı, ölümle yaşam arasındaki o ince köprünün ilk adımıdır. Ve sokaklarda çılgın bir koşu başlar. Yalın ayak, üzerlerinde sadece kısa bir şort ve açık yelekle koşan tulumbacılar, çamurlu taş sokakları yararak ilerlerler. Omuzlarındaki ağır tulumba sandığıyla koşarken, ellerindeki meşaleler sokağı aydınlatır. Bu koşu, sadece yangına yetişme yarışı değildir. Arkadan gelen diğer mahallelerin ekipleriyle yapılan bir onur yarışıdır. Eğer arkadaki ekip sizi geçerse, buna tulumba kovalama denir ve geçilen mahalle için büyük bir utanç kaynağıdır. Tulumbacılar, nefesleri kesilse de durmazlar. Çamura basan ayakları, mahallelerinin gururunu taşır. Yangın yerine ilk ulaşan ve suyu alevlere ilk sıkan ekip, şehrin kahramanı ilan edilecektir. Yangın yerine ulaşıldığında, cehennemi bir manzara karşılar onları. 2 katlı ahşap ev tamamen alevler içindedir. Ancak mahalleli kaçmaz. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes yan yana dizilerek bir insan zinciri oluşturur. Kuyudan çekilen su kovaları elden ele hızla yangın yerine taşınır. Devasa alevlerin yaydığı sıcaklık, insanların terli ve isli yüzlerini yakarken hiç kimse yerini terk etmez. Bu su zinciri, Osmanlı toplumsal dayanışmasının en somut göstergesidir. Komşusunun evi yanarken kendi evini koruyamayacağını bilen insan bencil davranmaz. Kovalar elden ele geçerken alevlerin üzerine dökülen her damla su mahalle birliğinin gücünü temsil eder. Tulumba sandığının başına geçen gençler, pompanın ahşap kollarını büyük bir güçle aşağı yukarı hareket ettirirler. Hortumun ucundan fışkıran tazyikli su, kızgın alevlerin üzerine çarparak yoğun bir beyaz buhar bulutu oluşturur. Su, alevlerin arkasındaki ateşle backlit, arkadan aydınlatmalı olarak turuncu bir ışıkla parıldar. Tulumbacıların koordineli çalışması suyun gücünü arttırır. Bu mücadele adeta bir savaş alanıdır. Düşman alevler, silah ise sudur. Havada uçuşan is, kül ve su damlaları arasında çalışan bu gençler, fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlarlar. Sıcaklığın ve dumanın ortasında çalışan tulumbacılar, şehrin görünmez koruyucu melekleridir. Yangının tam ortasında, dumanların yükseldiği kapıdan fırlayan genç tulumbacı, kollarında taşıdığı yaşlı kadını dışarı çıkarır. Kadın dumandan etkilenmiş, gözleri kapalıdır. Genç adamın yüzü ise tamamen kurumla kaplanmıştır. Yandaki yangının turuncu ışığı, bu kurtarma anını dramatik bir şekilde aydınlatır. Bu sahne, tulumbacıların sadece bir yarışçı değil, hayat kurtaran gerçek kahramanlar olduğunu gösterir. Omuzlarındaki sorumluluk sadece su sıkmak değil, alevlerin içindeki canları çekip almaktır. Kadının dışarı çıkarılmasıyla sokağı dolduran sevinç mırıltıları, bu zorlu mücadelenin en büyük ödülüdür. Her kurtarılan can, mahallenin alevlere karşı kazandığı bir zaferdir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geriye sadece kömürleşmiş siyah ahşap direkler ve hafifçe tüten beyaz dumanlar kalır. Yorgun bir tulumbacı, çamurun ortasında bir tahta parçasının üzerine oturmuş, başını ellerinin arasına almıştır. Üzerindeki is kokusu ve yorgunluk, gecenin ne kadar zor geçtiğinin belgesidir. Ev küle dönmüştür belki, ama mahalle kurtulmuştur. Osmanlı insanı bu enkazın karşısında yas tutmaz. Çünkü bilir ki yarın komşuları toplanacak, bu evin temelleri üzerinde yeni bir ahşap bina yükselecektir. Dayanışma, küllerin arasından yeniden doğmanın gücüdür. Şimdi, sokakların bu zorlu mücadelesinden, sarayın içindeki en karanlık odalara, şehzadelerin kafes hayatına ve padişahların dünyasına adım atıyoruz. 6. Bölüm. Sarayın Gölgesi. Kafesler, ölüm yarışları ve kazan kaldıran yeniçeriler.
Osmanlı toplumsal hayatı, her ne kadar sokaklardaki yardımlaşma ve zarafetle örülü olsa da, bu dünyanın üzerinde her zaman sarayın o devasa, soğuk gölgesi dururdu. Topkapı Sarayı'nın demir çivilerle kaplı ağır kapısı geceleri kapandığında içeride dış dünyadan tamamen kopuk, kendi kuralları ve acımasız ritüelleri olan başka bir evren başlardı. Kapının önünde bekleyen mızraklı muhafızlar sarayın sırlarının dışarı çıkmasını engellerdi. Sarayın aldığı tek bir ferman, sokakların kaderini değiştirebilir, bir sadrazamın kellesini alabilir veya Yeniçerileri isyana sürükleyebilirdi. Sarayın kapısı, gücün, ihtişamın ve aynı zamanda en büyük korkuların sınır çizgisidir. Sarayın içindeki en karanlık odalardan biri, şehzadelerin hapsedildiği kafes veya diğer adıyla şimşirlik dairesidir. Odanın demir parmaklıklı penceresinin kenarında oturan genç şehzade, dışarıdan süzülen tek bir ray ışığın altında pale, solgun yüzüyle oturur. Kardeş katli yasası yumuşatıldıktan sonra şehzadeler öldürülmemiş ancak tahta çıkana kadar bu odalarda ömür boyu hapis hayatı yaşamışlardır. Yanlarına sadece kısır cariyeler verilir, dış dünyayla tüm bağları kesilirdi. Günün birinde öldürülme korkusuyla geçen 30-40 yıl. Bu altın kafes, şehzadelere tahtı vaat ederken akıl sağlıklarını ellerinden alırdı. Sokaktaki sıradan bir hamal özgürce yürürken tahtın varisi bu loş odada çürürdü. Ve bir gün o ağır ahşap kapı aniden açılır. Ellerinde fenerlerle içeri giren saray yetkilileri ve ağalar, köşede korkuyla büzülmüş olan şehzadeye doğru yaklaşırlar. Şehzade, onların kendisini tahta çıkarmaya değil, cellada götürmeye geldiklerini sanarak korkudan titrer. Bazı şehzadeler, odanın sütunlarına tutunarak dışarı çıkmamak için yalvarmışlardır. Ancak tahtın kaderi onları çağırır. Tahta oturmak, bu altın kafesten çıkmak demektir. Ama korku ve travma, onların ruhuna o kadar derin işlemiştir ki, tahta geçtiklerinde bile bu odanın gölgesinden asla kurtulamazlar. Cülüs töreni, esaretin bittiği ama başka bir sorumluluk zindanının başladığı andır. Sarayın aldığı en sert kararlar tek bir fermanla yürürlüğe girerdi. Masanın üzerindeki mum ışığında padişahın tuğrasının bulunduğu bir fermanın altına basılan kırmızı bal mumu mühür, bir insanın hayatının sonudur. Bu ferman, bazen imparatorluğu yöneten sadrazamın idam fermanıdır. Osmanlı devlet geleneğinde güç, mutlak ve tehlikelidir. Zirveye tırmanan her devlet adamı her an bu fermanla karşılaşabileceğini bilirdi. Ferman imzalandığı an geri dönüş yoktur. Adalet veya gazap o kağıdın üzerindeki mürekkeple şekillenir. Mumun titrek ışığı altında imzalanan bu ölüm fermanı, sarayın gücünün ne kadar mutlak ve ne kadar acımasız olduğunun en net belgesidir. Ancak sadrazamlar için uygulanan çok sıra dışı ve tiyatral bir idam adeti vardı. Padişah, bir sadrazamın idamına karar verdiğinde ona canını kurtarması için son bir şans tanırdı. Saray bahçesinde sadrazam ile onun celladı olan Bostancıbaşı, saray muhafızlarının başı yan yana gelirlerdi. Bahçenin çakıllı yolunda ayakta duran bu iki adamın vücutları gergindir. Hedef yaklaşık 300 metre ötedeki sarayın çıkış kapısı olan Balıkpazarı kapısıdır. Bu yarış kelimenin tam anlamıyla bir ölüm yarışıdır. Sadrazam, canını kurtarmak için bacaklarının hızına güvenmek zorundadır. Cellat ise görevini yapmak için koşacaktır. Yarışın kuralları basittir ama sonucu ölümcüldür. Ve yarış başlar. Sadrazam kaftanı toplayıp hayatı için koşarken, arkasında hızla yaklaşan Bostancıbaşı'nın ayak seslerini ve gölgesini hisseder. Ağaçların arasından süzülen akşam güneşi, çakıl yolun üzerine iki adamın upuzun gölgelerini düşürür. Sadrazamın ciğerleri patlama noktasına gelmiştir. Çünkü o yıllarca devlet yönetmiş, fiziksel olarak yorgun bir adamdır. Ama arkasındaki ölüm onu daha hızlı koşmaya zorlar. Bu koşu gücün zirvesinden düşen bir adamın sıradan bir atlet gibi can havliyle yaptığı en trajik yarıştır. Yol boyunca uzanan servi ağaçları bu sessiz ve ölümcül mücadelenin şahitleridir. Sadrazam son bir hamleyle Balıkpazarı kapısına ulaşır ve elini ahşap kapıya vurur. Yorgunluktan dizlerinin üzerine çökerken arkasından gelen Bostancıbaşı durur ve saygıyla başını eğer. Sadrazam yarışı kazanmıştır.
Kurallara göre celladından hızlı koşan sadrazamın canı bağışlanır, idam cezası sürgüne çevrilirdi. Canını bacaklarının hızına borçlu olan bu adam, ölümün eşiğinden dönmenin o tarifsiz rahatlığını yaşar. Sarayın bu tiyatral adalet anlayışı, gücün ve yaşamın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterir. Sadrazam kurtulmuştur. Ama bu zafer, onun sarayın gölgesinden tamamen kurtulduğu anlamına gelmez. Sarayın bu adalet oyunlarına karşı sokaklarda yükselen en büyük güç ise Yeniçerilerdir. Yeniçeri Ocağı'nın mutfağında devasa bakır kazanlar, kara kazan, ocağın üzerinde kaynar. Kazanların altındaki ateş, taş sütunlarda kırmızı yansımalar yaratır. Bu kazanlar, Yeniçeriler için sadece birer yemek kabı değil, padişaha olan bağlılığın, sadakatin ve ocağın namusunun sembolüdür. Yeniçeriler, padişahın kendilerine sunduğu çorbayı içtikleri sürece devlete sadık kalacaklarını beyan etmiş olurlardı. Bu mutfak, ordunun midesi ve aynı zamanda devletin güvenlik sigortasıdır. Ancak bu kazanlar ters çevrildiğinde sarayın duvarları sarsılmaya başlayacaktır. Ve Yeniçeriler memnuniyetsizliklerini ilan etmek için o devasa bakır kazanları mutfaktan çıkarıp meydanın ortasında taş zemine fırlatarak ters çevirirler. Dökülen çorbalar, etrafa saçılan kıvılcımlar ve havaya yükselen yoğun buhar, isyanın başladığının ilanıdır. Buna kazan kaldırmak denir. Kazan kalktığı an İstanbul sokaklarında hayat durur. Dükkanlar kapanır, halk evlerine çekilir. Yeniçerilerin bu öfkeli hareketi sarayın en güçlü padişahlarını bile dize getirebilecek bir güce sahiptir. Onlar kellesini istedikleri paşaları alana kadar o kazanları yerden kaldırmazlar. Kazan kaldırmak, ordunun saraya karşı elinde tuttuğu en sert ve en kanlı veto yetkisidir. Güneş, İstanbul'un minareleri ve kubbeleri arkasından batarken, Haliç'in parıldayan sularında süzülen tek bir kayık, bu devasa medeniyet tablosunun son detayını çizer. Osmanlı toplumsal hayatı, işte bu devasa tezatların toplamıydı. Bir yanda pencere önüne koyduğu sarı çiçekle sokağı susturan o narin mahalle kadını. Diğer yanda canı için celladıyla yarışan sadrazam. Bir yanda komşusunun borcunu gizlice ödeyen o meçhul hayırsever. Diğer yanda kazan deviren öfkeli Yeniçeri. Bu medeniyet sadece sarayların ihtişamından ibaret değildi. O ihtişamın arkasında sokaklarda yaşayan sıradan insanların zarafeti, acıları, dayanışması ve isyanı vardı. Tarih fısıltısında bu akşam o sıradan insanların sesini duyurmaya çalıştık. Peki, Osmanlı günlük hayatının bu tezatlarla dolu dünyasında sizi en çok şaşırtan detay hangisi oldu? Komşusunun borcunu gizlice ödeyen o meçhul hayırseverin zarafeti mi, yoksa canı için celladıyla yarışan sadrazamın trajedisi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve tarihin gizemli sayfalarını birlikte aralamaya devam etmek için Tarih Fısıltısına abone olmayı unutmayın. Sessiz kalın ama tarihi dinlemeye devam edin.